Merhaba sevgili arkadaşlar. Bir Akla Gelenler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bu önümde görmüş olduğunuz köpek aplike figür çalışmalarının yapımını paylaşacağım. Şöyle bir tanesini elime alayım, daha yakından göstereyim size. Bakın çok tatlı, çok şık, çok cici bir model oldu. Ben çok keyif alarak ördüm. İnşallah sizler de keyif alarak örersiniz. Şöyle zor gibi görünüyor ama aslında zor değil. Kesinlikle çok oldukça basit ve rahatlıkla yapabileceksiniz. Bütün detaylarına varana kadar sizlerle paylaşacağım. Bebe yünü kullandım. İstediğiniz yünle, koton ipliklerle de yapabilirsiniz. İstediğiniz şekilde çalışabilirsiniz arkadaşlar. Bu aplikeleri nerede kullanabiliriz? Bundan biraz bahsedeyim size. Bebek kazakların önlerinde kullanabilirsiniz. Şimdi şöyle bakın, benim bir tane şöyle kazağım var. Şöyle alayım bunu. Bakın. Bu kazak çalışmasını da yine figürlü kazak çalışmasında videosu kanalımda mevcut. 3-6 aylık olarak hazırlamış olduğum bir kazak. Hemen sağ alt köşede bir ok işareti göreceksiniz. Oraya tıkladığınızda açıklama bölümüne ulaşacaksınız arkadaşlar. Bu kazağın yapımına ulaşabilirsiniz o linkten. Bu şekilde kazak önlerinde kullanabilirsiniz. İstediğiniz renklerde kazaklarınızı hazırlayarak yapabilirsiniz arkadaşlar. Başka nerelerde? Berelerde kullanabilirsiniz. Böyle berenin kenarına koyabilirsiniz. Dümdüz bir bere yaparsınız ve kenarına bu köpek aplikenin çalışmasını yapabilirsiniz berelere. Başka süveterlerde kullanabilirsiniz. Hırka ceplerinde kullanabilirsiniz. Kapşonlu hırkalarda, normal hırkalarda, yeleklerde kullanabilirsiniz. İstediğiniz her yerde değerlendirebilirsiniz modeli. Şimdi isterseniz yapımına geçelim, nasıl yapıldığını paylaşayım sizlerle. En ince ayrıntısına kadar oldukça yavaş bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Umarım anlaşılır olur arkadaşlar. Şimdi şöyle bir sihirli halka yapıyorum. Önce kafa yapımıyla başlayacağız. Sihirli halka yapıyorum. 1, 2, 3 zincir çektim. Sihirli halkamın içerisine 13 tane trabzan yapacağım. Şu baştaki zincirimi de sayıyorum. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 tane trabzanımızı yaptık. Şimdi burada birleştireceğim. Şu baştaki zincirimin hemen şu kısmı ile birlikte birleştiriyorum. 3 tane zincir çektim yine. Şöyle dibine 2 tane, hemen zincirimizi çekmiş olduğumuz yere 2 tane trabzan yapalım. 1, 2. Yanındakine de yine 2 tane trabzan yapacağım. 1, aynı yere yeniden trabzan yapıyorum. Yanındakine de yine 1, 2 tane trabzan yaptım. Yanındakine 1, 2 trabzan. Her bir trabzanımıza ikişer tane trabzan yapıyorum. Bakın şu noktalara, şu boşluklara batıyorum ve ikişer tane trabzan yapıyorum her birine. Toplamda 4 sıradan oluşacak kafa kısmımız. 2. Kulaklarını da yine 4. sıramız bittikten sonra ipimizi kesmeden kulak kısımlarını da yapacağız. Şimdi şöyle sıra sonuna kadar ilerledim. Şimdi şu zincirimizin başlangıçta 3 tane zincir çekmiştik. Hemen onun dibine de bir tane yapıyorum ve bunu sadece bu sırada yapıyorum arkadaşlar. Üst sıralarda o kısma batmayacağım. Şöyle birleştirdim. Şimdi 3 tane yine zincir çekiyorum. Hemen dibine trabzanımı yapıyorum. Şimdi bakıyorum, yan tarafta bir altta çift batmış olduğumuz yer var. Bakın şurada bir V şeklinde.
Bu V'lere yine çift batacağız. Çift batmak demek aynı yere 2 kere trabzan yapmak demek. 1, 2. Bakın arada 2 V'nin arası. Burası da çift, burası da çift. Yani 2 V arasına bir tane trabzan yapıyorum. Burada yine altta 2 batmış olduğum yer var. Buraya 2 trabzan yapıyorum. Yanındakine bakın ara bir tane yapıyorum. Buraya 2 tane, yani altta 2 kere batmış olduğumuz yerler şöyle bir V şeklinde. Bu V'lere 2, aralara bir tane. Yani ara 2 V'nin arasına bir trabzan yapıyorum. Bu şekilde ilerliyorum şimdi. Her birine atıyoruz. Bakın boşluğa bir tane. Yani boşluk derken 2 V arasından bahsediyorum arkadaşlar. Yani şuradaki boşluktan bahsetmiyorum. Şu ilmeğe batıyoruz. İlmeklere. Ona dikkat edelim. Bakın 2 V arası şu. Buraya batıyoruz. Şimdi şu anda 3. sıramızdayız. Evet, burada bitişte şu zincirimizin dibine trabzan yapmayacağız. Burada direkt birleştiriyorum. Şu 3 zincirimizin hemen tepe noktasıyla birleştirdim. Şöyle birazcık esnetiyoruz, açıyoruz arkadaşlar. Şimdi yine 3 tane zincirimi çekiyorum. Dibine trabzan yapıyorum. 4. ve son sıramızdayız. Şimdi bakıyorum. Şurada bir V yok. Buraya da yine bir tane trabzan yapıyorum. Burada altta 2 kere batmış olduğumuz yer var. Bakın V şeklinde. Bu V'lere 2 tane. 1, 2. Yanındakine bir trabzan. Bakın yine V yok. Bir trabzan da yine yanına. Yani bir tane çift, 2 tane tek gidiyoruz bu sırada. Ve bakın altta 2 kere batmış olduğum yer. Buraya 2 trabzan. Yanındakine bir trabzan. Yanındakine yine bir tane trabzan. Ve bu V'ye 2 trabzan. Aralar 1, 2. Bakın yan yana 2 trabzan. Şu V'nin içerisine de şu V'ye de 2 tane. Evet, sıra sonuna kadar böyle ilerleyelim. Sıra sonuna geldim. Yine sıra sonunda şu 3 zincirin tepe noktasıyla birleştiriyorum. Şimdi şöyle birazcık düzenleyelim. Bu şekilde bir yuvarlağımız oluşmuş oldu. Şimdi kulak kısımlarını yapacağım. Şöyle 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Hemen dibine bir tane trabzan yapıyorum. Bu zincirimi de sayarak 2 tane trabzanım var burada. 3, 4, 5 ve 6. Döndürüyorum. 3 tane zincir çektim. Şimdi hemen dibine, bakın zincirimizi çekmiş olduğumuz yere dibine batıyorum. 2 tane çıkarıyorum. Tığımda 2 tane var. İpimi doluyorum. Yanındakine batıyorum. 2 tane çıkarıyorum. Tığımda 3 tane var. Hepsini tek seferde topladım. 1, 2, 3 zincir. Dibine batıyorum. Ve şöyle içinden, ilmeğimin içinden
çekiyorum. Yanındakine geçiyorum, yine ipimi dolamadım ve yine içinden geçiyorum. 3 tane zincir çekiyorum. Aynı yere, şu zincirimizi çekmiş olduğumuz aynı yere batıyorum. 2 çıktım. Pardon, burada hata yaptım arkadaşlar, kusura bakmayın, yanlış. Burayı baştan göstereceğim. Dibine batıyorum. 2 çıkarıyorum. Tığımda 2 tane var. İpimi doladım. Aynı yere tekrar batıyorum. 2 çıktım. Tığımda 3 tane var. Tek seferde çıkardım. İpimi doluyorum. Bir tane trabzan yapıyorum yan tarafına. İpimi doladım. Batıyorum. 2 çıktım. Tığımda 2 tane var. İpimi doluyorum. Yanındakine batıyorum. 2 çıktım. Tığımda 3 tane var. Tek seferde topladım. Buradaki ilmek sayım 4 tane oldu. Şu en sondaki zincirimize işlem yapmıyoruz. Döndürüyorum. 1, 2, 3 tane zincir çektim. Yine dibine batıyorum. 2 çıktım. Tığımda 3 tane var. İpimi doluyorum. Yanındakine battım. 2 çıktım. Tığımda 3 tane var. Tek seferde topladım. İpimi doluyorum. Yanındakine batıyorum. 2 çıktım. Tığımda 2 tane var. Yine yanımdakine batıyorum. 2 çıktım. Tığımda 3 tane var. Tek seferde topladım. İlmeklerim 2'ye düştü. Tekrar döndürüyorum. 2, 3 zincir çekiyorum. Şöyle dibine batıyorum. 2 çıktım. Tığımda 2 tane var. İpimi doladım. Yanındakine batıyorum. 2 çıktım. Tığımda 3 tane var. Tek seferde topladım ve ipimi kesiyorum. Bunları şu ön kısımda, örneğimizin düz yüzünde şöyle gizleyeceğim. Birazcık uzun yapıp iğne ile de gizleyebilirsiniz. Şimdi diğer kulak için 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane atlıyorum. 11.'ye batıyorum. Yine 3 tane zincir çektim. Bunu bir tane olarak sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane trabzan yaptım. Döndürdüm. 2, 3. Diğer tarafta yapmış olduğumuz işlemleri yapıyoruz. Yine dibine batıyorum. 2 çıktım. Yanındakine batıyorum. 2 çıktım. 3 tane var. Tek seferde topladım. Buraya bir tane trabzan yapıyorum. Yanındakine batıyorum. 2 çıktım. Yanındakine batıyorum. 2 çıktım. Tığımda 3 tane var. Topladım. Döndürüyorum. Batıyorum. Yanındakine batıyorum. Tek seferde topladım. Batıyorum. Topladım. 1, 2, 3 zincir. Dibine batıyorum. Yanındakine batıyorum. Bir zincir ve ipimi kesiyorum. Yine ön kısımda ip gizlememizi yapacağız. Kulaklar hazır. Şöyle. Şu ağız kısmını yapalım şimdi. 4 tane zincir çekeceğim. 1, 2, 3 ve 4. İpimi doluyorum. 3. zincirime batıyorum. Şu üçünü tek seferde çıkarıyorum. İpimi doluyorum. Aynı yere batıyorum. Trabzan yapıyorum. 2 kere doluyorum. Aynı yere batıyorum. Ve 2 2 çıkarıyorum. 3 kere de. Bakın 2 2 2. Tekrar 2 kere doluyorum. Bu sefer yanındaki zincire.
Yani dördüncü zincire, aynı yere değil, dördüncü zincire batıyorum. 2 2 ve 2 çıkardım. İpimi doluyorum bir kere. Aynı yere tekrar batıyorum ve burada bir trabzan yapıyorum. İpimi doluyorum, batıyorum aynı yere ve çakma trabzan, hepsini tek seferde çıkarıyorum. Bu zincirde ne yaptıysak burada da aynısını yaptık. Şimdi aynı yere tekrar batıyorum. Şöyle içinden çıkarıyorum. Dönüşümü sağlamış oldum. İpimi doluyorum ve buraya bir kere batıyorum. Çakma trabzan yapıyorum. Hepsini tek seferde çıkardım. İpimi doladım. Aynı yere batıyorum. Trabzan yaptım. 2 kere doluyorum ipimi. Tekrar aynı yere batıyorum. Ve 3 kere de çıkarıyorum. Burada ne yaptıysak burada da aynısını yaptım. Yine 2 kere doluyorum. Şimdi atlayacağım. Buradaki zincirimize, yani şu ilk üçlüyü yapmış olduğum yere geliyorum. Oraya batıyorum. Ve 2 2 çıkardım. İpimi doladım. Trabzan yapıyorum. Ve şimdi çakma trabzan yapıyorum. Dediğim gibi karşıda ne yaptıysam burada da aynısını yaptım ve birleştiriyorum burayla. Bir zincir çektim. Ağız kısmımız da hazır. Şimdi şöyle döndüreceğim arkasını. Bunu da yine arkada gizleyeceğim arkadaşlar. Şu ilmeklerimizin aralarında. Evet. Şimdi ellerimizi yapalım. El kısımlarını. 8 tane trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. İpimi doluyorum. 1, 2, 3, dördüncüye trabzan yapıyorum. Şimdi burada 2 tane trabzanım oldu. Zincirimde saydım. 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane trabzan yaptım. Döndüm. 3 tane zincir çekiyorum. Şöyle dibine trabzan yapıyorum. 2, 3, 4, 5, 6. Şurası sondaki zincir işlem yapmıyorum. Döndürüyorum. 1, 2, 3. Şimdi şöyle dibine batıyorum. Bakın dibine batıyorum. 2 çıktım. Tığımda 2 tane var. İpimi doluyorum. Yanındakine batıyorum. 2 çıktım. Tığımda 3 tane var. Tek seferde topladım. 1, 2, 3. Zincir çektim. Ve dibine, bakın şu en sonkinin batmış olduğum yere batıyorum. Ve içinden çıkarıyorum. Yanındakine geçiyorum. İçinden çıkarıyorum. 1, 2, 3 zincir. Aynı yere tekrar batıyorum. 2 çıktım. Tığımda 2 tane var. Yanındakine 2 çıktım. Tığımda 3 tane var. Tek seferde topladım. 1, 2, 3. Dibine batıyorum. Ve kaydırmayla birleştirdim. Yan tarafa geçiyorum. Yine kaydırmayla birleştiriyorum. 3 zincir. Dibine batıyorum. 2 çıktım. Ve şu sondaki zincirime de inşallah batabilirim buraya. Evet. 2 çıktım. Tam da 3 tane var. Tek seferde topladım. 3 zincir ve yine batmış olduğumuz yere batıyorum ve sabitledim. İpimi koparıyorum. El kısmımda bu şekilde. Şimdi bir tane daha yapacağım. El kısmıma şu iplerimi de gizleyeceğim. Sonra burnunu yapacağız. Evet, burnumuza geçelim. Sivri halka yapıyorum. Sivri halkamızın içerisine çakma trabzan yapıyoruz. 1, 2, yani ipimi doluyorum, batıyorum, üçünü bir de çekiyorum. 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9 tane çakma trabzanımı yaptım ve kapatıyorum. Evet, yine bunu da şöyle arka kısmından ilmeklerimizi alarak gizleyeceğim. Evet. Gözlere geçeceğiz şimdi. Göz içinde beyaz ipimizi alalım. Benimki kırık beyaz arkadaşlar. Şu an elimde bu var. O yüzden diğerlerini de onunla yaptım. Beyazı da yapabilirsiniz. Şimdi yine sihirli halka yapıyorum. Şöyle bir zincir çekiyorum. Ve yine bunun içerisine bakın batıyorum. Hepsini tek seferde çıktım. İpimi doladım. Battım. Hepsini tek seferde çıktım. 8 tane çakma trabzan yapacağım. Bu yuvamın içerisine 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. İpimizi koparıyoruz. Eğer bunları dikecekseniz arkadaşlar iplerinizi uzun bırakabilirsiniz. Dikmek için ben yapıştırma uygulayacağım. Yapıştırarak yapacağım. Şunları da şuradan keselim. Evet. Şimdi şu dilini yapalım. Yine bir sihirli halka yapıyorum. Şöyle 3 tane zincir çekiyorum. İpimi doladım. Bakın batıyorum. 2 çıktım. Tığımda 2 tane var. İpimi doladım. Tekrar batıyorum. 2 çıktım. Tığımda 3 tane var. Tek seferde topladım. Şöyle bir zincir çektim. Halkayı kapatıyorum. Yine bunu da çektim. Şöyle arkada iplerini gizleyelim. Önce bu yaptıklarımı bir yapıştırmak istiyorum arkadaşlar. Şöyle öncelikle şuraya gözlerini yapıştıralım. Dediğim gibi dikmek istiyorsanız eğer dikebilirsiniz. Ben yapıştırma uygulayacağım. Bir tanesini buraya yapıştırıyorum. İkisini de böyle yapıştırıyorum. Evet, bunların içerisine ben boncuk kullandım. İsterseniz yine siyah ipinizle 2 tane siyah ipinizle sihirli halka içerisine sık iğne yaparak bu gözlerinizi yapabilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi ben boncuk kullandım. Şöyle diktim. Şimdi ağız kısmını yapıştıralım. Şu sivri kısmı alta kalacak şekilde yapıştıracağım. Şöyle tutayım. Evet. Burnunu da yine yapıştıralım. Şu ortaya da burnunu getiriyorum. Dil kısmında yapıştıracağım yine. Dil kısmına sadece şu ucunu yapıştıracağım. Şöyle birazı şuradan dışarıdan çıkacak. Şöyle bakın. Şöyle. Evet, şöyle bastırıyoruz. Yapısın da iyice.
Bunlar yapışırken biz şu kemik kısmını yapalım. Dediğim gibi dikebilirsiniz. Sağlam olsun isterseniz, daha sağlam olsun isterseniz, ama benim yapışkanım hiçbir şekilde yapıştıktan sonra çıkmıyor. Şu ellerini de en sona yapacağız, yapıştıracağız. Önce kemik kısmını yapalım. Şimdi 26 tane zincirimizi çekelim. Şöyle bunları da alalım. Bu arada 3 milimlik ip kullanıyorum arkadaşlar. Bebe yünü kullanıyorum. Söylemiştim. Tığınıza, ipinize göre tığ kullanmanızı öneririm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ve 26. Şöyle bakın koyduğumda kenarlardan birazcık dışarıya çıkıyor. Zaten şu kemik kısımlarıyla daha da çıkacak. Şimdi bunun üzerine sık iğne ile dolduracağım. Bütün zincirlerime sık iğne ile batacağım arkadaşlar. Sıra sonuna kadar ilerleyelim böyle. Böyle sırayla farklı farklı figür aplike çalışmalarımız olacak. Fil gelecek, zürafa gelecek. Öyle değerlendireceğiz. Farklı farklı çalışmalarımız olacak arkadaşlar. Aynı zamanda bu köpek aplikemizi, figürümüzü battaniyelerde de kullanabilirsiniz. Onu da söylemiş olayım. Çok da şık olur battaniyelerde. Evet, sıra sonuna kadar ilerledim. Şimdi sıra sonunda 1, 2, 3, 4, yani bütün zincirlerimizi bitirdik arkadaşlar. 4 tane zincir çektim. 2 kere ipimi doluyorum. En son sık iğne yapmış olduğumuz zincirimize batıyorum. Bakın 2 çıktım. Tığımda 2 tane var. 1, 2 kere doluyorum. Yine aynı yere batıyorum. 2 çıkardım. Tığımda 3 tane var. 2 kere doluyorum. Aynı yere tekrar batıyorum. 1 ve 2. Tığımda 4 tane var. Hepsini tek seferde çıkardım. 1, 2, 3, 4 zincir ve aynı yere yeniden şöyle kaydırmayla bağlıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Yine 2 kere doladım. Aynı yere tekrar, bakın 1, 2. 2 kere doladım. Yine aynı yere tekrar batıyorum. Tığımda 3 tane var. Yine 2 kere aynı yere bağladım. 2, 2 çıkarıyorum ve tığımda 4 tane kaldı. Hepsini tek seferde çıkardım. Yine 4 tane zincir çekiyorum ve şöyle dibine batıyorum arkadaşlar kaydırmayla. Şimdi şu sık iğnelerin karşılarına gelen ilmeklere yine sık iğneler yaparak örüyoruz arkadaşlar. Diğer başa kadar. Diğer başta da yine kemik kısmımızın burasını yapacağız. Şöyle her birine birer kere batıyorum. Şuradaki ipimi de yürüttüm arada. Sıra sonuna geldim. Yine 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. 2 kere doluyorum. Batıyorum. 2, 2 çıktım. Tığımda 2 tane var. Yine ipimi doluyorum. Batıyorum. 2, 2 çıktım. Tığımda 3 tane var. 2 kere doladım. Batıyorum. 2 ve 2 çıktım. Tığımda 4 tane var. Tek seferde topladım. 4 zincir çekiyorum ve dibine bağlıyorum. 1, 2,
3, 4 zincir. Aynı işlemleri yapıyoruz arkadaşlar. Evet. Şimdi diğer tarafa doğru sık iğne ile devam ediyorum. Toplamda 4 sıra kemiğimiz olacak. Şu sık iğneli taraf 4 sıra olacak. Diğer tarafa kadar şöyle her bir sık iğnenin üzerine bir kere olacak şekilde sık iğnelerimizi yapalım. Daha büyük yapmak isterseniz eğer köpeklerinize şu 4 sıra değil de 5 sıra yapın, kafa kısmını 6 sıra yapın. Yani şuradan büyütün. Yine buradan da 6 tane trabzan değil, kulaklarda 8 tane trabzan yapın. 7 tane 8 tane yapın. O şekilde ayarlayabilirsiniz büyüklüğünü. Evet, şimdi geldim buraya kadar. Şimdi bu kemiklerin etrafını döneceğiz, şuradaki yapmış olduğumuz iki ucun. Bakın şurada zincirler çekmiştik. Bu zincirimizin içerisine şöyle 1, 2, 3 tane sık iğne yaptım. Şuraya da bir tane yapıyorum. Buraya bir tane daha yapacağım, toplamasın. Ve dönüyorum, şuradaki yine zincir çekmiştim. Bunun içerisine 3 tane yapıyorum. 2, 3 tane yaptım. Şuraya da batıyorum. Kaydırmayla bitirdim. Geldim buraya. 1, 2, 3. Şuraya bir tane sık iğne yapıyorum. Bir tane daha yapıyorum. Ve şuradaki yine 4 zincirimizin bu arasına 3 tane sık iğne yaptım. Devam ediyorum. Şimdi diğer uca da yine sık iğne ile ilerleyelim. Kafa büyüyünce, eğer bu kafa kısmını büyütürseniz arkadaşlar, kemiği de 26 zincirle değil daha da uzun yapın. Böyle büyük yetişkin kazakların önüne koymak isterseniz eğer bunu tabii ki büyütün. Evet, şimdi geldim buraya. 1, 2, 3 tane boşluğa, bir tane şu tepeye, buraya bir tane daha. Buraya 2 tane yapıyorum toplamasın diye. Sonra tekrar şu zincirime döndüm. Yine 3 tane oraya. 2, 3 sık iğne. Şuradaki araya da şöyle batıyorum. İçinden çıkardım. Yine şu zincir boşluğuna 1, 2, 3 tane zincir boşluğuna, bir tane tepeye sık iğne. Buraya bir tane daha sık iğne yapıyorum. Ve yine şu zincir boşluğuna yine 1, 2, 3 tane şurayla da kaydırmayla birleştirdim. Evet. Şimdi şöyle şunu da arkada yine yürütelim arkadaşlar. Ben şimdi videoda gösterme amaçlı çok az yürütüyorum. Siz daha fazla yürütün. İsterseniz biraz uzun yapın. İğne ile yürütün. Evet, kemik kısmımız da bu şekilde hazır. Şimdi bunu buraya yapıştırmamız gerekiyor.
Şöyle isterseniz dediğim gibi dikebilirsiniz. Ben dikiş adam için şöyle. Şöyle tam ortalamanız gerekiyor. Biraz çıkacağım bu tarafa. Evet. Şöyle yapıştırdım. Evet. Şimdi buraya yapışacaktır. Şöyle serbest bırakıyorum bunu. Şu elleri de göstereyim nasıl yapıldığını. Şu düz kısımlarda, düz kısmında şuraya dediğim gibi dikeceksiniz. Siz arkadan hepsini komple dikin. Şöyle. Evet. Ve bu şekilde yapmış olduk köpeğimizi. Ve tamamladım. Şöyle hepsini şimdi ön kısmı alayım. Şöyle hepsini görün. Çok güzel oldular arkadaşlar. Çok tatlı oldular. Evet, hepsi bir arada. Sonucu görünce gerçekten uğraştırıcı bir model ama sonucu görünce gerçekten çok hoşuma gidiyor. Böyle güzel sonuçları gördüğümde hele bunları süsleme yerlerini böyle kafamda hayal ettiğim zaman gerçekten daha da bir mutlu oluyorum. İnşallah sizler de bu modeli keyifle örersiniz. Ve kolaylıkla da anlatımımdan kolaylıkla da yapabilirsiniz. Böylelikle bir videomuzun daha sonuna gelmiş olduk. Yeni gelecek videolarımdan anında haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yorumlarla da destek verirseniz çok sevinirim. Hepinize sağlıklı günler dilerim.